çantanın çevresini kapatacak boya gelene kadar bunları takacağız. Bakın. Bu şekilde böyle uzun bir şerit yapacağız. Beyaz olarak yaptım arkadaşlar. Şu şekilde şuradan itibaren şöyle şu şekilde şöyle döndüreceğiz arkadaşlar. Dolaşacağız. Bunu çantaya birleştirmeden önce dikmemiz gerekecek. Bunları mutlaka dikeceğiz önceden. Şöyle dikmeyi göstereyim bu şeritleri. İpimi geçirdim. Düğümün içinden geçirdim. Ve düğümü ne yaptım? İçeriye saklamak için ters yönden tekrar girdim. Arkadaşlar önce biz bu şeritleri dikeceğiz. Diktikten sonra çantaya birleştireceğiz. Çünkü hem bunları birleştirmek hem çantanın körüğünü oluşturmak zor olur. Onun için önce bunu boydan boya bir dikeceğiz. Böyle. Çünkü bu aralar açık ya şöyle. Bu araları kapatmamız lazım. Sonra çantaya tutturacağız bunları. Şuraya geçtim. Buraya girdim. Evet. Evet arkadaşlar, bu şekilde böyle komple dikeceğiz. Bütün bu şeridi diktikten sonra bunu çantaya birleştireceğiz. Arkadaşlar bakın. Şöyle gördüğünüz gibi körüğü diktim. Körüğü şöyle buraya birleştireceğiz. Ama bunu birleştirmeden önce benim şu sapı buraya birleştirmem lazım. Çünkü bunu birleştirmeden körüğü dikersem bunu dikerken bayağı bir zorluk çekeriz. Onun için önce bunu birleştireceğiz. Sapı dikeceğiz. Sonra körüğü dikeceğiz. Şimdi ben bunu diktim, hazırladım ama şunu size göstereceğim. Sapımızı aynen şu körüğü diktiğim gibi dikiyorum. Şu kısmı da bunu tekrar göstermemek gerek yok ama eğer yapamazsanız bunu mesaj atarsınız. Ayrıca bunu gösteren bir video çeker sizinle paylaşırım ama bunu şu anda göstermeyi düşünmüyorum. Arkadaşlar şimdi bu sapı şu şekilde tutacağım. 2 tane şurada şöyle 2 kare kalacak. Bakın şuradan 2 kare de bu taraftan hesaplayacağım.
şöyle kalacak şekilde bunu şöyle ayarlıyorum arkadaşlar. Şu vaziyette ayarlıyorum. Yani 2 tane buradan, 2 kare de buradan kalacak şekilde. Tam şurasına denk geliyor. Şuraya denk geliyor. Burası da arkadaşlar hesaplıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıranın birleşme yeri. Bakın tam şurası. Şu şekilde içeriye geçiyorum. Sapı bu şekilde buraya tutturacağım arkadaşlar. Şöyle şuradan arkaya döndüm. Tekrar bunu buraya yukarıya sabitlemek için şuraya girdim. Şöyle şu tarafa, bakın şu tarafa geçtim. Şuradan geliyorum tekrar ve şuraya, buradan yukarıya çıkıyorum. Arkada dolaştım arkadaşlar birkaç kare ve sonra buraya sıkıca sabitledim. Gördünüz mü? Şimdi bunu arkadaşlar yukarıdan şöyle geldim. Tam şu kareye gelecek. Şunu şuraya tekrar geldim. Şöyle. Şunun içinden alttan şöyle geçtim ve bakın arkadaşlar yine şu birleşme yerinden aşağıya indim. Bu şekilde arkadaşlar şöyle bakın tuttu, gördünüz mü? Sapı bu şekilde böyle belli yerlerde aşağıya gireceğiz. Karelerin içinden dolaşarak yukarıya çıkacağız. Bu şekilde arkadaşlar bunları dikeceğiz. Mesela ben bunu şimdi şuraya gelirim. Şuraya. Şuradan yukarıya çıkarım mesela. Şuraya çıktım. Yukarıya çıktım. Bakın çektiğim zaman tuttu. Gördünüz mü? Ve buradan şunun içinden arkadaşlar şöyle geliyorum ve tam şu şeyin ortasından şu vaziyette bunu buraya şöyle tutturuyorum. Görüntüyü kadraja sığdırmakta zorlandığım için gösteremiyorum ama anlamışsınızdır ne şekilde yaptığımı. Mesela buradan buraya gelirim. Bakın arkadaşlar şuraya gelirim. Ve buradan şu birleşme yerinden aşağıya inerim. Gördünüz mü? Şöyle. Yine buraya tutturmuş oldum. Gördüğünüz gibi. Şuraya kadar burayı dikeceğim. Sonra bunu da buraya kadar dikeceğim. Ve çantanın sapı da gövdeye birleşmiş olacak. Ben bunu önceden yapmıştım. Şöyle bakın sap gayet rahat tuttu. Şimdi şunu birleştireceğim. Körüyü dikiyorum. Şöyle arkadaşlar bunları birbirine dikiyoruz. Şu vaziyette. Şuradan şöyle aşağıya ineceğim direkt. Ve buradan yukarı. Şöyle. Şimdi burada şöyle şunun içinden bu tarafa geçeceğim.
Evet. Şöyle. Bu şekilde arkadaşlar, şöyle bütün körükleri bu şekilde böyle dikeceğim. Şunu da aynı şekilde buna şuradan tutturacağım. Böyle tutturalım. Bakın arkadaşlar, şu baş kısmı tutturdum. Buradan buraya geçiyorum. Bakın arkadaşlar, buraya geldim. Buradan şöyle aradan şuradan çıkacağım. Tam ortada. Buradan şöyle bu tür düz kenar dikimlerinde arkadaşlar devamlı dolaşarak dikeceğiz. Yani belli bir yerden zigzag diktiğimiz gibi sabit bir şekilde dolaşamayacağız. Dikilmez arkadaşlar başka türlü. Şuraya geldim. Şuradan şöyle geçeceğiz. Sonra buraya geleceğim. Buradan yukarıya çıkıp döndüreceğim ve arkadaşlar direkt şunun içine gireceğim. Evet. Yine arkadaşlar bunu dolaşarak bir sonraki karenin içine geçeceğim. Şöyle buradan buraya geldim. Yine ne yaptım? Bir kare atlamış oldum. Bakın bunun içine girdim. Buradan böyle ve buradan yukarı. Evet arkadaşlar, bu şekilde bunları da böyle tek tek böyle çepeçevre dikeceğiz ve çantamız bitecek. Arkadaşlar bakın, çantayı diktim. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir şey oldu. Bu şekilde körükleri böyle oldu. Arkadaşlar, videom burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.